Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, ağızda eriyen, ertesi güne de yumuşacık kalan poğaça tarifi videosu hazırladım. Laf hiç uzatmadan buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce odasında yarım saat bekletmiş olduğum 1,5 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdun sulu tarafından eklemeye özen gösterelim. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı da ekleyeceğim için sıvı yağ 1 su bardağı eklemedim. Sizler tereyağı eklemeyecekseniz 1 su bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. 2 adet yumurta ekliyorum. Bir tanesinin sarısı üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı dolusu odasında yumuşatmış olduğum tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekledim. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 paket kabartma tozu ekleyip unun bir kısmını ekliyorum. İlk önce unun 1-2 su bardağı kadar ekleyelim ve malzemelerin karışmasını sağlayalım. Sonrasında 1 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Sizler dilerseniz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Sonrasında güzelce malzemelerin karışımını sağlıyorum. Nişasta kokusu poğaçada kesinlikle olmuyor. Güzelce karıştırmaya özen gösterin nişastayı. Geri kalan unu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki sizlerin malzemelerinizi ve un markanıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü şekilde un eklemeye özen gösterin. Hamuru ilk önce güzelce toparlayın. Eğer tekrardan elinize çok yapışan bir hamursa un eklemesi yapabilirsiniz. Hamur gördüğünüz gibi elimi bırakan bir hamur oldu. Hamuru tezgahta toparlamak için 1 tatlı kaşığı dolusu un ekliyorum ve güzelce hamur özleşene kadar toparlıyorum. Güzelce hamur birbirine işlemesi için elimizle açarak hamurun toparlanmasını sağlayalım. Kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Bu yumuşaklıkta olacak. Kesinlikle çok sert yapmayın poğaça hamurunuzu. Artık yeterli yumuşaklığa geldi. Hamuru keserek bezelere ayıracağım. Toplamda 15 beze yapacağım. Sizler dilediğiniz büyüklükte tabii ki beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bezeleri güzelce avuç içimle yuvarlıyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri hiç dinlendirmeden açma işlemini yapıp iç harcını ekleyeceğim. Çok fazla büyütmeden parmak uçlarımızla bezeyi açıyoruz. Ve sonrasında peynir ekliyorum. Yalnız bu kaşar peyniri değil, arkadaşım bana köy peyniri vermişti. Görüntü olarak kaşar peynirine benziyor ama bunu da özellikle belirtmek istedim. Sizler dilerseniz kaşar peyniri veya farklı iç harcıyla da yapabilirsiniz. Bu tarifte de kaşar peynirli, kıymalı, patatesli gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka tavsiye ederim. Tabii ki dilerseniz beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde çok lezzetli oluyor. Uç kısımlarını güzelce kapatıyoruz. Sonrasında peynirleri dışına çıkmaması için yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştiriyorum. 1 adet yumurta sarının içine 4 damla kadar üzüm pekmezi damlatıyorum. Daha güzel parlak görünmesi için. Hamura eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da ekliyorum ki poğaçanın üzeri hem parlak görünmesi ve sıvı yağında israf olmaması için. Poğaçanın üzerine güzelce fırçayla yumurta sarılarını sürelim. 1 adet yumurta sarısı yeterli oluyor. Aniden misafirleriniz geldiği zaman çok pratik tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beslenme için de çocuklarınıza akşamdan da hazırlayabilirsiniz. Ertesi güne kesinlikle çok sert olmuyor poğaça. Üzerinde simit susamı gezdirdim. Tabii ki sizler sade veya beyaz susamla da yapabilirsiniz. Bıçakla da bu şekilde yanlardan çizik atıyorum. Bu tabii ki tercih meselesi. Sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi hazırlayıp derin dondurucuda dondurup sonrasında da pişirebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafta poğaçaları pişirmek üzere fırına koyuyorum. Benim fırınımda her zaman belirttiğim gibi alt üst fanlı ayarda güzel pişirme yaptığı için o ayarda pişiriyorum. Sizlerin fırınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Poğaçalarım benim fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Bu arada aklımdayken hemen belirteyim, piştikten sonra da ben derin dondurucuya bu poğaça tarifini kaldırıyorum. Ve tüm pişirmiş olduğum poğaçaları derin dondurucuda pişirdikten sonra saklıyorum. Yoruma çok arkadaşım yazıp soruyor. Bunu da videoda da belirtmek istedim.
İlk sıcaklığıyla da hemen sizlere poğaçanın yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık poğaça oldu. Şu an çok sıcak ama sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk sıcaklığıyla bile kurabiye gibi eriyen çok güzel poğaça tarifi oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denediğinizde de mutlaka beğeneceğiniz bir tarif. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.